Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün yine sizden sıkça gelen sorular üzerine bir video çekmeye karar verdim. Bugün cross margin yani çapraz marjinle izole marjinle Binance vadeli işlemler yani Binance Futures borsasında cross margin ve izole marjinden bahsedeceğim. Çok hızlı ve çok kolay bir şekilde anlatmaya çalışacağım. Anlayacağınıza eminim. Öncelikle şunu söyleyeyim. Binance'da vadeli işlemler borsasına ilk açarken, ücretsiz hesabınızı oluştururken referans bölümüne Türkiye yazarsanız %10 bir komisyon indiriminden yararlanabilirsiniz. Hem de bize destek olursunuz arkadaşlar. Şimdi hemen hızlıca konuya geçelim. İlk önce ben konuyu anlamanız açısından izola marjinle işlem yapacağım. Gördüğünüz gibi izola marjinle çarpı 5 ile işlem yapacağım. Örnek üzerinden anlatacağım. Şimdi şöyle yapalım. Hadi alış yapalım. 83 yazalım hemen hızlıca alsın diye. Arkadaşlar şu kostumuza dikkat edin. İzola marjinde çok önemli. Birazdan neden önemli olduğunu anlatacağım. Hemen buy yapalım. Pozisyonumuz hemen açıldı zaten. Şimdi arkadaşlar izole marjin şu demek. Şu an biz gördüğünüz gibi az önce kostumuzu yani maliyetimizi gösterdi. Bakın şu bölüm. Kalemle işaretli olan şu bölüm. 1.19 olarak belirledik. Şimdi dikkat edin. Likidasyon seviyemize bakın. Bitcoin 4807 dolara düşerse bu işlem otomatikman kapanır. Ama izole marjin olduğu için sadece şurası. Şurası 1.19 dolarımız gidiyor. Yani izola marjinle biz riske edebileceğimiz miktarı belirleyebiliyoruz. Şöyle de bir avantajı var. Sonradan bu marja diyelim ki likidasyon seviyemize yaklaştı. 4900'e geldi. Biz buna para eklemek istiyoruz. Çünkü kenarda paramız var. Hemen şurada kalem işaretine tıklıyoruz arkadaşlar. Bakın burada add margin diyor. Dikkat edin şu an likidasyon seviyemizde yani herhangi bir marjin eklemeden likidite olacağımız fiyatı gösterir. Şimdi maksimum parayı eklediğimize bakın. Şuradaki değişime iyi bakın arkadaşlar. Göstermeyebiliyor bazen. Önemli değil. Confirm diyelim. Şuraya bakalım. Likidasyon seviyesine. Confirm diyelim. Ekleyelim. Bakın 2398 dolara düştü. Gördünüz mü? Bu şu demek oluyor. Biz izole marjinde daha sonra marj ekleyip likidasyon seviyemizi düşürebiliyoruz. Ya da yine marj yani para çıkartabiliyoruz. Şimdi şöyle yapalım. Bakın arkadaşlar. Yine düzenle dedim. Bu sefer remove dedim. Bakın şu an likidasyon seviyem 2300. Bunu çıkarttım. Bakın tekrar size hangi likidasyon seviyesine çıkacağınızı da gösteriyor. Yine et marjinde de gösteriyordu. Şimdi bakın şuradaki gördüğünüz gibi 0 gösteriyor. Ben bunu geri çıkartıyorum. Confirm diyorum. Çıktım hemen şuradan. Bakın likidasyon seviyem tekrardan yükseldi. 2.39 dolarım kaldı. Ama bu işlem likide olsa bile sadece kaybedeceğim miktarı belirledim arkadaşlar. O yüzden izola marjinde aslında izola marjin cross marjinin parçalanmış hali. Öyle düşünün ve daha risksiz. En azından yeni kullananlar için daha risksiz bir hali. Kullanmanızda fayda var. Şimdi geçelim cross marjine yani çapraz marjine. Çapraz marjin aslında şu arkadaşlar. Hemen göstereyim. Şimdi pozisyon açık olduğu için şeye geçemiyoruz. Çapraz marjinde şu olur arkadaşlar. Siz diyelim ki 1.20'lik az önceki gibi 1.20'lik işlem açtınız. Hiç önemli değil. Burada marjininizi 1.20 gösterir. Ama likidasyon seviyenizi 2398 dolar gösterir. Sebebi de şu. Buradaki bütün parayı da kullanır. Yani siz ne kadarla oynarsanız oynayın likidasyon seviyenizi ve marjınızın tamamını kullanır arkadaşlar. Dolayısıyla o fiyata geldiğinizde de sadece şuradaki miktarı değil, hani şu marjin yazan yerde cross marjinden bahsediyorum, çapraz marjinden. Sadece burada yazan miktar değil, aynı zamanda burada yazan miktarı da kaybedersiniz. Ama ne olur likidasyon seviyenizi buy konumuna daha aşağı,
sell konumunda, short pozisyonunda da daha yukarı çekmiş olursunuz. Ama az önce gördüğünüz gibi izole marjinde de bunu marj ekleyerek zaten yapabiliyorduk. Şimdi özellikle Binance Futures, yani Binance vadeli işlemler borsası çok riskli bir borsa arkadaşlar. 125 kaldıraça kadar tavsiye etmiyorum ama kaldıraçla işlem yaptırıyor. Özellikle yeni başlayanlar için ya da bu konuda acemi olanlar için mutlaka izole marjin kullansınlar arkadaşlar. Dediğim gibi buradan miktarlarını belirlesinler. Gerekirse 3 dolarla 5 dolarla oynasınlar. Gerekirse 125 kaldıraçla oynayın başta ama 3 dolarla 5 dolarla denemek amacıyla. Ama izola marjinde oynayın. Dikkat edin. Yani çapraz marjinde kalır. Burayı ne kadar belirlerseniz belirleyin. Buradaki paranızı da kullanacağı için tüm paranızı kaybedebilirsiniz. O yüzden özellikle yeni başlayan arkadaşların izole marjin kullanmasını şey yapıyorum, tavsiye ediyorum. Bu arada ben de izole marjin kullanıyorum. Zaten daha sonrasında buna marj ekleyebiliyorum. Burada kalan paramı ekleyebiliyorum. Dolayısıyla Binance'da, vadeli işlemler borsasında izole marjin kullanmak bana göre daha avantajlı. Ama cross marjin, çapraz marjini de size ne olduğunu anlatmış oldum. Yine aklınıza takılan herhangi bir soru olursa bize sormaktan çekinmeyin. Dediğim gibi vadeli işlem borsası açarken referans bölümüne Türkiye yazarsanız şu şekilde çok seviniriz. İlerleyen videolarda görüşmek üzere diyorum.